yer kabuğunun merkezine doğru yolculuk yaptığını hayal et. 10 metre, 100 metre, 1000 metre. Daha ne kadar ilerleyebileceğini düşünüyorsun. Uzayı keşfeden, aya ayak basan, milyarlarca kilometre uzaktaki gezegenlerde yaşam belirtisi arayan insanoğlu için bastığı yeri keşfetmek kolay olmalı, değil mi? Ama gerçek düşündüğün gibi değil. Çünkü teknoloji kilometrelerce yukarı çıkmayı başardı ama aşağı doğru sadece birkaç kilometre inebildi. Aşağı indikçe taş artık taş gibi davranmadı, metal kendi ağırlığından kırıldı ve insanlık bu gezegenin gizli katmanlarına ne zaman yaklaşsa aynı hızla geri savruldu. Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde üzerinde yaşadığımız ama içini neredeyse hiç görmediğimiz gezegenin, dünyanın karanlık katmanlarına ineceğiz. Dünya haritadan baktığında devasa görünür. Dağlar, okyanuslar, kıtalar, binlerce kilometrelik kara parçaları. Aslında üzerinde yaşadığımız bu alan, gezegenin yalnızca en dışındaki ince kabuk. Ve o kabuğun altında tamamen farklı bir düzen var. 30 santimetre derinlikte solucanlar, böcekler, küçük memeliler kendi yollarını, barınaklarını, avlanma sistemlerini kurmuşlar. 2 metre derinliğe indiğinde geleneksel mezarlar karşılar seni. 4 metre derinlikte ise 1922'de araştırmacılar Mısır firavunu Tutankamon'un mezar girişini buldu. Binlerce yıllık altın eşyalar, savaş arabaları, mobilyalar, kuru toprak, oksijensiz ortam ve sabit nemli ortamda neredeyse hiç bozulmamış. Birkaç metre daha aşağı indiğinde eski şehirler, kaybolmuş uygarlıkların bıraktığı izler, savaş sırasında gömülmüş silahlar ve hazineler çıkar karşına. Vietnam'daki ünlü yeraltı ağı da bu derinlikte başlıyor. Havalandırma sistemleri ve tuzakları olan bu tarihi yeraltı ağında 150 kilometre boyunca uzanan tüneller, hastaneler, silah depoları var. Ve hepsi elle ya da ilkel aletlerle kazılmış. Yani aşağılara indikçe toprak, gezegenin en büyük arşivine dönüşür. Binlerce yıl boyunca geçmişi, güneşten, rüzgardan ve zamandan saklayan tozlu bir arşive. Ve biraz daha derine indiğinde başka dünyalara dalarsın. Çünkü toprağın altında insanlığın üstünde yürüdüğün dünyaya meydan okumak için inşa ettiği başka dünyalar var. İnsanlık tarih boyunca gözünü hep uzaya dikti. Kuleler yaptı, gökdelenler yaptı, gökyüzüne yaklaşmak istedi. En büyük korku anlarındaysa güzergah hep aynıydı. Toprağın altı. Savaşlardan kaçmak için tüneller kazıldı, sığınaklar yapıldı. Şehirlerin altında başka şehirler kuruldu. Bazı yerlerde insanlar aylarca güneş görmeden yaşayabilecek sistemler inşa etti. Havalandırma kanalları, gizli geçitler, depolar, yaşam odaları. Nihai amaç hep aynıydı: hayatta kalmak. İnsanlığın kazdığı bu derinlikler aslında sadece başlangıçtı. Çünkü asıl hikaye çok daha aşağıda başlıyor. Güney Afrika'da bir maden var. Yerin yaklaşık 4 kilometre altında. Dünyanın en derin madeni. Bu madende karanlığın içine doğru ilerledikçe dünya değişmeye başlıyor. Sıcaklık yükseliyor, basınç artıyor, hava ağırlaşıyor. Burada artık yüzeyde bildiğimiz kurallar geçerli değil. Kayaların doğal sıcaklığı insanın dayanabileceği sınırların çok üzerine çıkıyor. Bu yüzden dev soğutma sistemleri kullanılıyor, sürekli soğuk hava pompalanıyor. Ama araştırmacıların burada fark ettiği asıl şey sıcaklık değildi. Karanlığın içinde yaşam vardı. Güneş ışığı olmayan, normal şartlarda imkansız gibi görünen koşullarda bulunan mikroskobik canlı izleri. Bu keşif, bilim insanlarının zihninde çok daha büyük bir soru işareti bıraktı. Eğer yaşam burada var olabiliyorsa daha derinlerde neler olabilir? Bu soru, insanlık tarihinin en cesur denemelerinden birini başlatacaktı. Dünyanın içine açılan en derin kapıyı çalacaktı. Yıl 1970, Sovyetler Birliği, Kola Yarımadası. Bu kazı altın ya da petrol aramak için değildi. Hedef, gezegenin kabuğunu delmek, gerçekle yüzleşmekti. Dev sondaj makineleri kuruldu, çelik borular metre metre aşağı indirildi. İnsanlık ilk kez dünyanın derisine bu kadar derin bir çizik atacaktı. Kazı başladı. Başlangıçta her şey yolunda gibiydi. 1 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre. Ama 7 kilometre derinliğe gelindiğinde sıcaklık beklenenin çok üstüne ulaştı. Oysa bu işe başlamadan önce gerekli tüm hesaplamalar yapılmıştı. Ama evdeki hesap maalesef çarşıya uymadı.
Aletler bu ısıya dayanamadı. Matkap ucu birkaç tur döndükten sonra metalin aşırı ısınması nedeniyle mukavemetini kaybediyordu. Aletleri değiştirmek için tüm boru sütununu yeryüzüne çıkarmak gerekiyordu. Tek bir parçayı değiştirmek bile günler sürebiliyordu. Ve matkap yukarı geri çekildiğinde gezegen yarasını iyileştirmek istercesine hareket ediyordu. Viskoz kaya deliğe geri kayıyor, önceden açılmış bölümler daralıyordu. Mühendisler her seferinde aynı yeri yeniden delmek zorunda kalıyordu. Bazen çelik boru kendi ağırlığı altında esnek bir cisme dönüşüyor, bazen ise kırılıyor ve tonlarca moloz o karanlığa gömülüyordu. Yılların çalışması bu kırılma sonucu kazıyı her seferinde en başa döndürüyordu. Yani kazılan her yeni metre bir başarıyı değil, bir mücadeleyi peşinde getiriyordu. 1989 yılında sondaj yaklaşık 12 kilometre derinliğe ulaştı. Teknoloji sınırına ulaşıldı, daha aşağılara inmenin mümkünatı kalmadı ve proje kapatıldı. Aslında Kola kuyusunun dünyaya yayılmasını sağlayan şey bu yaşananlar olmayacaktı. Çok daha farklı bir hikaye, yıllar sonra bütün dünyanın dikkatini tekrar buraya çevirecek. Kola kuyusu kapandıktan yıllar sonra internette garip bir hikaye yayılmaya başladı. Cehennemin sesleri kaydedildi, 12 kilometre derinlikten çığlıklar yükseliyor. Bu dünyanın en ünlü şehir efsanelerinden birine dönüştü. İddiaya göre araştırmacılar dünyanın kilometrelerce altında tuhaf sesler kaydetmişti. Aslında yeraltı gerçekten dinleniyordu ama bunun sebebi gizem aramak değildi. Sondaj sistemlerini kontrol etmek, kayaların hareketini anlamaktı. Çünkü kilometrelerce aşağıda ses bile farklı davranır. Dev kaya kütleleri titreşir, basınç altındaki çatlaklar hareket eder, metal borular gerilir. Ve bunların hiçbiri yüzeyde duyduğumuz sese benzemez. Aslında duyulan şey bir efsane değil, dünyanın kendi sesiydi. Yaşayan bir gezegenin sesi. Bu şehir efsaneleri halkın dilinde dolaşırken, bilim insanları durmaksızın çalışıyor ve bir çıkış yolu arıyordu. Aşağı doğru gitmek sandığımızdan çok daha zordu ya da yanlış yerde deneniyordu. Bu yüzden okyanusların dibine yönelmeye karar verdiler. Çünkü kıtaların altında yer kabuğu 35-40 kilometre kalınlığa ulaşırken, okyanusun altında yer kabuğu 5 ila 7 kilometreydi. Mantoya giden en kısa yol bulunmuştu. Ama orada onları çok daha büyük bir kaos bekliyordu. Planlamaya göre Pasifik Okyanusu'nun tabanı bir geminin güvertesinden delinecek, matkap ucu 3500 metre su altına indirilecek ve sonra sondaj yapılacaktı. Ve insanlık tarihinde ilk kez manto tabakasına doğrudan ulaşılmış olacaktı. Ama bu plan okyanusun ortasında büyük bir kabusa dönüştü. Suyun her hareketi, rüzgarın her esintisi matkap dizisini deforme ediyordu. Deniz tabanına ulaşıldığında kaya bambaşka bir nesne gibi davranıyordu. Yumuşak kum değil, sertliği elmasa yakın bazalt gibi. Matkap dişleri birkaç saatlik çalışmada aşınıyordu. Her matkap ucu değişiminde okyanus tabanındaki aynı küçük deliği birkaç kilometre yukarıdan yeniden bulmak gerekiyordu. Akıntılar itiyor, dalgalar yükseliyor, rüzgar durmadan yön değiştiriyordu. Yani dev bir sondaj sistemi sürekli hareket eden bir platformdan kontrol edilmeye çalışılıyordu. Bilim insanları bu koşulda da yılmadı ve 30 kat yüksekliğinde bir yüzen tesis kurdu. Gemiyi birkaç santimetrelik hassasiyetle tek bir konumda tutan bilgisayar sistemleri tasarlandı. Ama tektonik plakaların birleşme noktasında gaz basıncı o kadar yüksekti ki kuyulardan kızgın çamur fışkırmaya başladı ve tüm mekanizmayı tıkadı. İnce okyanus kabuğu kalın kıta kabuğundan daha dişli çıktı. Yani dünya en zayıf göründüğü yerden en sert direnci gösterdi. Gezegenin derinliklerine ulaşmak uzaktan bakıldığı kadar basit değildi. Çünkü mesele oraya inmek değildi. Mesele oraya indiğinde ne ile karşılaşacağını bilmemekti. Manto yüzeyde görünen hiçbir şeye benzemez. Orada zaman bile farklı hissedilir. Bizim için kıpırdamayan bir taş, gezegen ölçeğinde yavaşça akan bir madde gibidir. İnsanlık o sınıra henüz doğrudan ulaşamadı. Eğer bir gün o kapıyı açarsak, altında bizi gerçekten ne bekliyor olacak hesaplayamıyoruz. Kola Yarımadası 12 kilometre delinebildi. Dünyanın yarıçapı ise 6371 kilometre.
Yani insanlığın en cesur girişimi gezegenin 12 kilometre ötesine ulaşamadan sonlandı. Şimdi hayal et, bütün engelleri aştın, sıcaklık sorununu çözdün, basınca dayanabilecek bir teknoloji geliştirdin ve aşağı inmeye devam ettin. 100 kilometre, 500 kilometre, 1000 kilometre. Artık insanlığın bildiği bir yerde değilsin. Burada gördüğün dünya tamamen yabancı bir dünya. Havasız, güneşsiz, sessizlik bile bildiğimiz sessizlik değil. Kabuğun hemen altında manto başlıyor. 70 ila 2900 kilometre arasında gezegenin hacminin %80'ini kaplıyor. 3000 dereceye ulaşan sıcaklıkta devasa bir sıcak kaya okyanusu burası. Katı değil, tam sıvı da değil, çok yoğun reçine gibi ve sürekli yavaşça hareket ediyor. Bu hareket kıtaları kaydırıyor, volkanları besliyor. Mantonun durması demek, gezegenin ay gibi jeolojik olarak ölmesi demek. 2900 kilometrede dış çekirdek başlıyor. Burası erimiş demir ve nikelden oluşuyor. Burada sıcaklık bazı hesaplamalara göre güneşin yüzeyine yakın. Bu erimiş metalik okyanus sürekli dönüyor ve gezegenin manyetik alanını yaratıyor. Atmosferi koruyan kalkan bu. Eğer bu sıvı metal cehennemi olmasaydı, dünya birkaç yıl içinde yaşanmaz hale gelirdi. 5150 kilometrede artık iç çekirdek başlıyor. Burada basınç o kadar inanılmaz ki, yüzeydeki atmosfer basıncının 3,5 milyon katı. Demir atomları hareket edemez, sıvılaşamaz, katı kalır. Tam merkezde ise yer çekimi sıfır. Gezegenin tüm kütlesi seni aynı anda her yönden eşit çektiği için. Dünyanın çekirdeğinin kendine özgü bir yaşamı var. Hiç kimsenin orada olmadığı, hiç kimsenin orada olamayacağı sonsuz bir sessizlik ve muazzam bir güç. Burası dünya üzerindeki en ulaşılmaz nokta. Okyanusların en derinine indik, dağların zirvesine çıktık, Ay'a ulaştık ama kendi gezegenimizin merkezine yaklaşamadık. Bugüne kadar açtığımız en derin delik bile dünya ölçeğinde sadece küçük bir çizik. Ve en ilginç tarafı insanlık sürekli yukarı bakıyor. Yıldızlara, galaksilere, evrene. Ama en büyük bilinmezlik her gün üzerinde yürüdüğümüz zeminin hemen altında yatıyor. Kilometrelerce kayanın altında, milyarlarca yıldır aynı yerde ve dünya hala en eski sırlarını saklamaya devam ediyor. Bugün dünyanın içine daldık. Birkaç santimetrik derinlikteki labirentlerden 12 kilometre derinlikte direnç gösteren kayalara, hiçbir zaman ulaşamayacağımız 6371 kilometre derinliğe. Bu gezegen içine girildikçe daha az anlaşılır hale geliyor ve her yeni bulgu cevap vermek yerine yeni sorular doğuruyor. Kola kuyusu hala orada, 12 kilometre derinlikte kapalı bir kapakla örtülü, öylece kaderini bekliyor. Burası kirli arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında tarihin, bilimin ve gezegenin en karanlık katmanlarını inceleyeceğiz. Bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.